Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugüne kadar görüp görebileceğiniz en lezzetli ve en ıslak kek tarifini paylaşacağım. 25 yıllık tarif, 25 yıldır inanın bu tarifi yaparım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kekimizin hem harcının bir kısmını hem de üzerine gelecek olan sosunu hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir cam kaseye 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik kakao, 1 çay bardağının yarısı kadar şeker, 1 paket vanilyayı da ekleyip bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk karışımı hazırladık. Şimdi bu karışımdan yaklaşık 350 milim kadar kenara ayırıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, kekimizin sosunu ayırdık. Şimdi geriye kalan malzemeleri ekliyoruz. Bunun için ilk etapta 1 su bardağı unumu koydum. Daha sonra üzerine 1 paket kabartma tozu, 4 silme tatlı kaşığı nişasta da ekledikten sonra yarım su bardağı daha un ekliyorum ve bütün malzemeleri eliyorum. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bütün malzemeleri ekledikten sonra gördüğünüz gibi kıvamı böyle oluyor. Şimdi bu karışımı kenara alıyorum ve 4 adet yumurtayı ayrı bir kapta ayırdığımız şekerin yarısıyla birlikte güzelce bembeyaz köpük haline alana kadar çırpıyoruz. Evet, burada kızım yardım ederken yumurtanın kabuğu düşüyor ama yumurtalar Allah'tan önceden yıkanmış oluyor zaten. Çok merak ediyorum, bu ıslak kekin eskiden başka bir adı vardı, onu biliyor musunuz? Videonun sonunda söyleyeceğim ama aranızda bilen varsa eğer aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız ben de görmüş olurum. Çünkü daha önce hiçbir kanalda ya da hiçbir sosyal medya hesabında görmedim bu ismi. Evet, yumurtalarımı köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi kek harcımızın üzerine ekliyorum ve yavaşça yedire yedire karıştırıyorum. Bu aşamada yumurtaları yedirirken çok fazla karıştırmayalım lütfen. Yani yumurtanın köpüğünün burada sönmemesi gerekiyor. Burası çok önemli. Bu şekilde alttan üste hareketlerle karıştırabiliriz. Evet, karıştırdığım kek harcımı yağladığım tepsime döküyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderip altı üstü dengeli şekilde pişiriyorum. Pişme aşamasında kekimizin güzel kabarması için ve kabardıktan sonra da özellikle sönmemesi için ilk yarım saat kesinlikle fırının kapağını açmıyoruz. Burası çok önemli. Yarım saatin sonunda piştiğini gördüğünüzde özellikle ortasından bir kürdan testi yaparak pişip pişmediğine emin olabilirsiniz. Evet, kekimiz pişerken biz şimdi kekimizin üzerine gelecek olan sosu hazırlıyoruz. Ayırdığımız kakaolu sosu dibine çökmüştü. Ben üzerine tekrardan az bir şey, yani yarım çay bardağı kadar bir su koydum ve çalkalayıp üzerine döktükten sonra ayırdığımız şekerin tamamını da ekleyip güzelce kaynayana kadar karıştırıyorum. Böylelikle bütün kek harcımızı ve sosumuz da dahil tam 1 su bardağı şeker harcamış olduk. Şekerin miktarı damak zevkinize göre değişkenlik gösterebilir. Ben çok fazla tatlı sevmediğim için bu kadar kullandım. Dilerseniz siz üzerine bir 2 yemek kaşığı ya da 1 yemek kaşığı da ek yapabilirsiniz. Kakaolu sosum kaynadıktan sonra kenarda 50 gram sütlü çikolata ve 50 gram da bitter çikolatayı üzerine ekleyip ocağımın altını kapatıyorum ve sıcağıyla birlikte erimesini sağlıyorum.
Bu arada sosumuzu döktükten sonra kekimizin üzerinin parlak görünmesi için sosumuza 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekleyip karıştırdım. Evet arkadaşlar, kekim fırından çıktı. Şimdi çok sıcak ama çok fazla soğumasını beklemeyeceğiz. Sadece bir 5 dakika ilk sıcağı çıktıktan sonra dilediğiniz boyutta dilimlere ayırıp ılık halde sosumuzu döküyoruz. Burası çok önemli. Bu arada sosun da ılık olması gerekiyor. Böylelikle kekimiz bütün sosu sünger gibi içine çekecektir. Evet, gördüğünüz gibi sosumu döktüm. Bitti mi? Hayır, kesinlikle bitmedi. Bir önemli detay daha var. O da sosumuzu döktükten sonra hemen servis yapmıyoruz kesinlikle. Bir gece mutlaka bekletiyoruz. Bu sayede hem kekimiz sosu gayet güzel içine sünger gibi çekecektir. Hem de gördüğünüz gibi hem de pastanelerde gördüğümüz o siyah görüntüyü elde etmiş oluyoruz bu sayede. Evet, ertesi gün dinlenen kekimin üzerine her dilimine bu şekilde erittiğim beyaz çikolatamı böyle çapraz halinde güzelce süslüyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tabii ki ama benim bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Burada kekin ortasındaki dilim nerede diye sorabilirsiniz. Bana da sürpriz olmuştu. Sabah bir kalktım, bir dilim gitmiş. Kızım dayanamamış, sabah erken kalktığı için hemen tabağa koymuş ve güzelce yemiş. Son olarak çilekle de süslüyorum ve hiç bekletmeden bu şekilde son halini hemen sizinle de paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Görüntü zaten muhteşem ama lezzetine emin olun. Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli ve yani bilmiyorum, daha önce yaptıysanız eğer, ben daha önce başka yerlerde de illaki bu kekten yedim ama bir çataldan sonrası çok zor yeniliyor. Ama bu kek öyle değil kesinlikle. Yani yedikçe yedirtiyor. Zaten şimdi siz de göreceksiniz. Yemelere doyamadım. Asla baymıyor. Asla bıktırmıyor. Yani yedikçe böyle her defasında diye diye yedim bu şekilde, emin olun. Kesinlikle çok lezzetli. Asla pişman olmazsınız. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte eskiden kuntakinte diye bildiğimiz, bugünün de ıslak keki dediğimiz o kek tarifini paylaştım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.